Herkese Lavuz TV'den merhaba. Bugün konumuz yaz aylarında hangi uygulamalar yapılır, cildimizi nasıl korumamız gerekir ve yazı daha iyi bir şekilde nasıl atlatırız diye. Evet, yine konuğumuz Kübra Hanım. Her zaman. Kübra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Gayet güzel gözüküyorsun. Artık bronzlaşmışsın böyle. Sen de avokado yol herhalde. Ya bronzlaşmadık da biraz. biraz makyaj yaptık diyelim. Tamam, makyaj tamam. Peki bronzlaşırken niye dikkat ediyorsun? Peki yani direkt hemen böyle konuda yaz olunca. Evet. Peki bizim takipçilerimiz, bizi izleyenler bronzlaşmak isterse yazın nasıl bir süreci işlesin onlarda? Ne kullanması gerekir? Evet. Şimdi hemen diyorum ki onlara bronzlaşmasınlar. Aa, Evet. ben de tatlıya gideceğim Evet. şimdi. Dediğimi de yapın, yaptığımı yapmayın gibi bir şey bu. Hı hı. Biz bronzlaşmayı önermiyoruz aslında. Çünkü bronzlaşma cildin aslında bir yardımcılığı. Cilt kendini korumak için pigmente yoğun bir şekilde üretmeye başlıyor. O yüzden hastalarınıza bronzlaşmayı önermiyorum. Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok. Ben ne yapıyorum diye soracak olurlarsa yüzüm için daha bronz bir makyaj. Hı hı. Böyle çok fazla ürünler var. Cildi bronzlaştıran ürünler var. Vücut için de oto bronzerler var. Yani güneşin çıkmadan onu sürüyorsunuz ve daha bronz gözüküyorsunuz. Bronzluk seanslara bunu önereceğim. Yani sağlıklı bronzlaşma önerisi buradan maalesef veremiyorum bir damlalık olarak. Ben üzüldüm şimdi bak. Tabii haliyle. Evet, cilt kanser riski artıyor, yaşlanma sürecini hızlandırıyor. O yüzden. Bu arada bir yapılan çalışmaya göre bunu kamyon şoförleri üzerinde yapmışlar. Belki sen duymuşsundur şeyde. Tabii onların hep bir tarafından güneş geldiği için güneşte bir taraf daha fazla yaşlanıyor, güneş görmeyen taraf daha genç kalıyor. Kesinlikle. Tam da bir çalışma, o yüzden güneş cildi yaşlandırıyor diyebiliriz. Kesinlikle Peki, yaşlandırıyor. diyelim ki şey var, hani tabii bronzlaşmayı engelleyemiyoruz. Tatile gidiyoruz, bir şekilde bronzlaşıyoruz. Peki bronzlaşırken en azından bu etkiyi bilinme indireceğimiz, kendimizi koruyacağımız bir şeyler var mı? Neler kullanmamız gerekiyor? Kesinlikle var. Öncelikle güneşe dışarı çıkış saatlerimizi düzenleyeceğiz. Yani güneşin dik açıyla geldiği saatler, özellikle 12-3 ya da 11-3 arası gibi diyebiliriz buna. Tabi bulunan yere göre değişiyor. Bu saatlerde dışarı çıkmayacağız. Ya da çıkmamız gerekti. Çocuğumuz dışarı çıkmak istedi, havuza çıkmak istedi. Geniş bir şapka takacağız, geniş bir güneş gözlüğü kullanacağız ve mutlaka güneş kremimizi süreceğiz. Minimum 50 SPF ve doğru miktarlarda ve işte 3-4 saat gibi yenileyerek dikkat ediyor olacağız buna. Yani hani aslında evet en güzel şey keşke dik saatlerde çıkmasak ama ben de bazen çocuğumun peşinde maalesef o saatlerde bulunabiliyorum. Tamam. Peki çocuk demişken bu arada şöyle bir böyle bir çalışma da var. İnsanlar ortalama olarak hayatı boyunca aldığı güneşin %50'sini çocuk döneminde alıyormuş. Evet, o yüzden Dolayısıyla biz atıyorum çocuk döneminde 10 yaş, 15 yaş diyelim aldığımız güneş, diğer işte 70-80 yaşsa %50'sini o yaşlarda alıyoruz. O yüzden çocukluk yaşı bence aslında koruma çok içinse önemli. bir sene kadar bunu atlasak bile çocuklarımız için bence çok önemli diye ben düşünüyorum. Bu konu haklısınız. Zaten hakikaten TBS hastalarımız şey diyor mesela. İşte artık 30 yaşlarında düzenli güneş kremi kullanıyorum diyor. Ama çocukluklarını sorduğumuzda tabii ki yıllar evvel bu bilinmiyordu. O yüzden kimse kullanmıyordu. Ama artık biz bilinçliyiz. Çocuklarımıza sürüyoruz mutlaka güneş kremi. Evet, artık hani hayatımıza girdi güneş Girdi. kremi. Peki şimdi güneş kremi derken koruma olarak güneş kremi nasıl kullanmamız gerekiyor? Sadece güneşe çıkınca mı kullanmamız lazım, yoksa atıyorum işte İstanbul'da gezip dolaş o zaman mı kullanmamız lazım? Bir kullanma protokolü tam olarak nedir? Aslında ben biz dermatologlar olarak güneş kremini yaz kış kullanmayı öneriyoruz. Çünkü ultraviyoletin çeşitli türleri var. Hani biz bu cildi bronzlaştıran ultraviyole B, o evet güneşin yoğun olduğu zamanlarda daha çok. Ama ultraviyole A her zaman var. Camlardan yansıyan ışık şekli var ve sürekli bu camlardan geçip bizim cildimize yansıyor. Ve aslında yaşlanma sürecini yapan ya da işte bu cilt kanseri gibi uzun vadede olumsuz sonuçları yol açan da ultraviyole A. Ve her dönemde olduğu için mutlaka güneş kremini yaz kış evde kullanıyor olacağız. Bunda da şöyle şeyler var. Yani SPF'ler minimum 30-35 SPF öneriyor oluyorum ben. Ama sana leke yatkınlığı vardır. Onlarda mesela 50 SPF üzerine öneriyor oluyorum. Leke yatkınlığı olanlara 2-3 saatte bir yenileme önerirken leke yatkınlığı yok, rutin kullananlara 4 ila 6 saatte bir yenileme öneriyorum. İşte çocuklarla bahsettik ya şimdi. Evet, güneş kremi kullanalım ama çocuklar için daha özel formlarda mineral filtreli güneş kremleri var. Daha kimyasal içermiyor. Mesela bunları tercih ediyor olalım. Bir de güneş kreminin doğru bir miktarı. Hastalarımıza bunu da göstermiş olalım. 2 parmak kuralı diyoruz. Güneş kremini böyle 2 parmağımıza sürdük. Hastalarımız bunu uyguluyor olacaklar. Doğru miktar bu. Yani böyle küçücük
makyaj yaparken uyguladıklarını aslında güneş kremi sürmüş olmuyorlar. Aslında ben de yanlış kullanıyormuşum bu arada. Yani erkekler genelde hani hızlansanız yeter diyeceğim. Çok kullanmadığı için. Bu arada onu öğrenmiş oldum. Peki şimdi aslında burada takıldığımız kısım SPF kısmında biraz benim de sonradan öğrendiğim. Burada tabii çoğu takipçimizde, çoğu dinleyicimizin de bence bilmediği diye düşünüyorum. SPF'e göre burada faktör 35 ise 50 ise bunların kullanım süreleri aynı mı oluyor 4-6 ay yoksa SPF düştükçe kullanım sıklığı artması mı gerekiyor? Bu çok güzel bir soru. Evet. Şimdi SPF şöyle bir şey. Mesela diyelim ki bir hasta düşünelim ya da bir yere düşünelim. Diyelim ki güneşte 10 dakika kalabiliyor. 10 dakika sonra kızarmaya başlıyor değil mi? Diyelim ki SPF 10 sürdü bu hastamız. 10 çarpı 10 yani 100 dakika boyunca güneşte kızarmadan kalabiliyor demek oluyor bu. Yani evet SPF arttıkça bu süre uzuyor ama şöyle de bir şey var. Mesela 50'den sonra ya da hani böyle aralarında hani çok çok büyük bir farklar kişi açısından, kimyasal içerme açısından da yok. Hani süre olarak birazcık değişiyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani ben dediğim gibi kış aylarında daha böyle 30-35 yeterli veriyor gibi düşünün ama yaz aylarında güneş çok dik geldiği için ve daha kolay kızardığımız için evet 50 SPF üzeri daha uygun oluyor diyebiliriz. Valla çok güzel anlattın bu arada güneş kremi. Teşekkür Evet şu an güneş kremi kullanmayı öğrendik. İkna Her şey ederiz. ikna oldum. Her şey tamam. Peki şimdi gelelim yaz aylarında yapılacak uygulamalarla ilgili. Şimdi biliyoruz çoğu uygulamadan diyoruz güneşten korumanız lazım diyoruz bunu yaptırırsan bu kadar süre. Peki yaz aylarında uygulanabilecek uygulamalar nelerdir? Bu yazı cildimizin kalitesini de çok bozmadan nasıl tutabiliriz? Şöyle aslında yaz aylarında biz kimyasal peeling gibi soyucu işlemler ve fraksiyonel karbondioksit gibi cildi soyan işlemler harici hepsini yapabiliyoruz diyebiliriz. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Mesela bir gün işlem yaptırdım. Ertesi gün hemen güneş manzarı istemiyoruz tabii ki. Bu hem yapılan işlem etkinliğini birazcık azaltabiliyor hem de yan etki ihtimal, ödemliği, kızarma gibi ihtimalleri arttırıyor. Ama onun yanında ben hastalarıma mutlaka yaza girerken botokslarını yaptırsınlar diyorum ki kırışıklıklar artıyor çünkü mimik yapıyoruz güneşle beraber ve yaşlanma süreci hızlanıyor. Mezoterapiler, gençlik aşıları yaptırsınlar zaten. Neden? Cilt yaza böyle daha hızlı, daha nemli girse ki yaz çünkü cildimiz yıpranıyor. Buna hazırlıklı olsun gibi düşünebilirler. O yüzden yazın gönül rahatlığıyla altın iğne de dahil olmak üzere bu arada hepsini yaptırabilirler. Sadece 2-3 gün birazcık güneş, havuz, deniz vesaire istemiyoruz. Aa, süpersin ya. Yani tabii ki güneşin etkisi yaz itibariyle falan etkisi artıyor. Ciltte kurtlar ortaya çıkarıyor. Hasar olarak biz ne kadar güneş koruyucu kullansak da yoğun olarak mutlaka minimal doz hasarları var bunun. Var tabii. Bundan tamamen kurtulmak imkansız. Bunları yaparken özellikle güneşin etkisiyle beraber lekelenme çok artıyor yaz dönemlerinde. İnsanların en büyük probleminden birisi aslında güneş lekeleri. Bu mevcutta olanlar artıyor veya hiç olmayan da lekelenmeler ortaya çıkıyor. Aslında biraz aslında cildin yaşlanması sürecin diyebiliriz. Hani koruma süreci de olabilir aşırı vitamin üretimi ile ilgili. Evet. Bunlarla ilgili yaz döneminde yapması gereken bir şeyler var mı? Ben şöyle diyorum aslında. Ben leke tedavisini yazın yapmıyoruz ama koruma olarak bunları kullanabilirsiniz diye söyle ürünler var. Genelde güneş etkisi azaldığı zaman leke tedavisi yapalım diye söylüyorum. Sen ne söylüyorsun aslında efendim? Güzel noktalara değindik bu arada. Yazın da leke tedavisi yapıyorum ama dediğim gibi hani daha soyucu tedaviler, daha agresif tedaviler değil de evet daha cildi onarmaya yönelik tedaviler yapıyoruz gibi düşünebilir hastalarımız. Yazın da şöyle hastalarımız diyor ki yüzünde leke var, BPS var ya da melazması var. Diyor ki ben yüzümü çok güzel koruyorum ama diyor vücudumu güneşlendiriyorum. Ama biz o güneş ışığını sistemik olarak alıyoruz aslında. Ve vücudu bir strese de sokuyoruz ve o hasar siz yüzünüzü korusanız da lekelerinizden ulaşmaya yol açıyor maalesef. O yüzden öncelikle dediğim gibi yani sağlıklı güneşlenme, sağlıklı bronzlaşma ya da yüzümü koruyorum gibi bir nokta leke tedavisi ya da leke hastalığında olmaması gerekiyor maalesef. Bir de lekeye yatkın ciltlere mesela artık güneş kremleri de çok çeşitli biliyorsunuz. Onlara daha lekeye özel güneş kremleri öneriyorum. Daha sık yenilemelerini öneriyorum gibi düşünebilirler. Dediğim gibi yine işlemlerimizi yani yapabiliyoruz bu arada ya da mesela hastamız 3 ay yok. Gitmeden önce diyor ki güzel bir işte Q-switch lazer yapıyoruz. Güzel bir cildi güçlendirecek, lekelerini açacak, nasıl şöyle bir koruyoruz hastalığımızı ki. Nasıl mesela 11 lekelenecekse 5 kere lekelenir hastalık. Uzanmış ve biz buna her sene birazcık rutine soktuğumuzda inanın o lekeler de çok güzel azalıyor.
Ama şunu söylemiyoruz tabii hastalarımıza. Hani lekenizi %100 tedavi edeceğiz, daha asla geri gelmeyecek diye bir şey yok. Leke orada bir hasar aslında. Az önce bahsettik ya. Cildin kendi bir koruma mekanizması ve bir yanık. O yüzden hani kalıcı bir çözüm gibi bir şey değil ama birazcık daha böyle bilgilendirip öğretiyoruz hastalarımıza. Peki yaz döneminde özellikle serumlar da kullanılıyor. İşte retinol, vitamin C serumlar. Bunların kullanılması öneriyor musun? Evet, Yaz döneminde. öneriyorum aslında. Ama şöyle. Şimdi C vitamini serum ve yaz dönemi kullandırıyorum. Berolimet serum mutlaka kullandırıyorum. Çünkü bariyerin onarılması gerekiyor. Retinoller şöyle aslında kullanılabilir yazında. Ama ben kendi rutinim hastalarıma şöyle öneriyorum. Sonbahar ve kış boyunca kullandığınız bir retinol varsa devam edebilirsiniz diyorum. Ama yoğun bir güneş maruziyetiniz olur. Bir hafta bir deniz tatiliniz olur. O dönemde diyorum ara verebilirsiniz. Ama hastalarım bana geliyor yaz başında. Daha önce hiç retinol kullanmamış, daha önce hiç asit kullanmamış bir hasta. Başlayabilir miyim diyor. Onlara ya haftada bir şeklinde başlatıyor ya da diyorum ki yazı daha soft ürünlerle geçirelim. Ne daha soft asitler var mesela. Onlarla geçirelim. Birazcık cildimiz alışsın. Sonbahar kış gibi birazcık daha bunları devam edelim şeklinde söylüyorum. Ama onun yanında C vitamini serum tam tersi aslında yazın kullanıldığında leke tedavisi de destekliyoruz. Hyaluronik asit öyle, niasinamid öyle, yine AHA gibi asitler de öyle. Sadece evet biraz daha bilgili bir şekilde ve kontrollü bir şekilde kullanmalarını ve bir doktor kontrolünden öneriyorum. Çok güzel anlattın Duvarlar. Şimdi burada amacımız tabii ki korumak ilk önce. Yani güneşten koruyabiliyorsak maksimum şekilde korumamız lazım. Korumak için de cildi güçlendirmek lazım. Uygulamaları anlattın gayet güzel. Bir de diyelim ki uygulama yaptırmadık ama çok iyi koruyamadık. Cildimizde güneşliğiyle hasarlar oldu. Atıyorum güneş yanıkları oluyor. Erken dönemde hassasiyet oluyor. Biliyorsun bir de güneş yanığı gerçekten çok ağırlı bir yanıktır. Evet. Yanık ne kadar çok ağrılıysa o kadar yüzeye. O yüzden güneş yanığı en çok ağrıyan yanıklardan birisidir. Peki böyle bir süreci oldu. Bu süreçte cildi yatıştırmak için hastalarımız ne kullansın veya bu süreci yaşayanlar ne kullansın? Şimdi bu tabii biraz derecelerine göre oluyor ama biz daha soft olan Soft olan çünkü o kadar da derinlerini düşünmüyoruz. Evet, derinleri düşünmeyelim. Şöyle after sun losyonlar var. Çoğu dermokozmetik markanın var. Ben onlardan öneriyorum mutlaka. Hani onlar böyle rahatlatıcı kremler oluyor. Yine böyle hametan ve manten gibi içerikler olabiliyor. Eğer böyle kızarıklık çoksa ve gerçekten yangı varsa kısa süreli yine doktor kontrolünde kortizonlu kremler öneriyor oluyorum ben. Takip ediyorum. Bir de bazen işte o yanıkları su toplamaları da eşlik ediyor. Hani öyle durumlar antibiyotik kremler de mutlaka ekliyorum rutinlerine. Yani bir doktora başvursunlar öyle bir durumda dermatologlara mutlaka. Yani koruyabildiğimiz kadar koruyacağız, koruyamıyorsak da o derece yanıtlara göre de Tedaviler tedaviler. düzenlenecek. Evet. Peki tabii bu yanık olduğu anda ciltle ilgili güneş yanında sonrasında hasar da fazla oluyor. Lekelenmesi olabiliyor, Evet. olabiliyor. İşte su toplayıp yaraya dönüşüyor. Özellikle sırt kısmında noktalarda Evet, buralarda lekelemeler çok çok yaşayabiliyoruz. Bunların tedavisi var mı? Sonrasında. Bunlara tedavisi var aslında ama çok da kolay diyemiyorum açıkçası. İşte IPR uygulayabiliyoruz ya da Q-Step için KTF modlarını uygulayabiliyoruz ama bu da vakit alıyor. O yüzden çare yakalanmamak, çare yakalanmamak. Bir de bunlar tabii şey yapıyor hani o çocuklukta bahsettik ya özellikle bu bölgelerde işte su toplayan yanında uzun vadeli cilt kanseri riskini de arttırıyor. Yani o yüzden de bilinçli olmak gerekiyor. Sadece kozmetik olarak değil. Evet, ne yapıyoruz? Güneşleniyoruz ama yanmıyoruz. Dikkat ediyoruz, öğleyin sıcak güneşe çıkmıyoruz. Cilt hassasiyeti onlar şimdi tabii bir cilt tonları var. Birden Tabii. 6'ya kadar derecelenme. Koyu olanlar daha çok bronzlaşıyor ama beyaz tenler direkt kızarıyor ve yanıyor. Bunlar da güneşe biraz daha hassas olduğu için belli dönemlerde yavaş yavaş çıkıp en azından bu hassasiyeti gidermesi gerekiyor. Birden çıkarsanız kıpkırmızı olur, yanık olursunuz Çok ve acı çekiliyor. evet yani. hep acıyı da bıraktım. Sonrasında hani acı bir şekilde atlatılıyor ama sonra kasar kısmında fazla oluyor. Bir sürü şey davetiye çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden ne yaparsak yapalım korumayı unutmayalım. Ağzına sağlık diyorum. Bana çok güzel anlattın. Bugün Umarım faydalı olmuş. tabii ya bugün işte nasıl korumamız gerektiği, korumazsak neler olacağı, yazın hangi uygulama yaptırabileceğimiz, bunları bütün süreci konuştuk. Bence gayet verimli bir video oldu. Teşekkür ediyoruz. Sizin de sormak istediğiniz sorularınız varsa video altına yorum yazabilirsiniz. Biz de o sorularla ilgili cevaplarımızı iletiriz. Görüşmek üzere.